Teknoloji hayatımızın vazgeçilmezi. Diş hekimliğine ne fayda sağlıyor? Yeni teknolojiler sayesinde diş tedavileri nasıl hız ve kolaylık kazanıyor? Seray soruyor, diş hekimi, protez uzmanı Doktor Melih Şengül cevaplıyor. Gençlik Rüzgarı diş hekimi, protez uzmanı Doktor Melih Şengül de yine gülen yüzüyle bizi karşıladı. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizi sormalı. Ece ile geldik. Evet. Olay var, olay. Ece böyle çok güzel bir hanımefendi. Dişlerinden şikayetleri var ama görsel olarak. Aslında sağlığı yerinde dişlerinin. Arada evlilik var, başka şeyler var. Evlendin gerçi. Evet. Çok hızlıca bir şey yapmıştık tam evlilik Evet. arifesinde, değil mi? Evet, sağ olun, bana Hızır gibi yetişip böyle çok küçük bir sürede çok inanılmaz bir işlem yaptınız. Çok teşekkür ederim. Ya aslında tek yaptığımız, Ne yaptınız? ilk başta sizinle konuşmuştuk ilk bölümde. Hani hastalara vizajizm kavramından onu göstermek için bir 3D printerlardan, yazıcılardan çıkardığımız modeli aktarıyoruz ya. Evet. Şimdi o modeli aktarırken onun biraz daha daimi olabilecek, uzun süre ağızda kalabilecek şekilde bir tasarım yaptık. Bak mesela burada kendisinin yüz tasarım şeyi var, taraması var. Bu kendi dişleri. Şimdi bunu şöyle modellere baktığımız zaman kendi diş yapısına bir bozuk bir yapı görüyorsunuz zaten. Şimdi buna ne yapıyoruz? Bir tasarım çalışıyoruz. Şöyle. Deniyoruz. Ya çok basit şablon şeklinde hangisi uyuyor diye. Bunu böyle görüyoruz. Ya bu dudak yapısına, dudak kavsine, işte yanak koridoru diyoruz ona. O koridora, diş eti yapısına uygun olan, o vizajizm kavramı gibi o yüz hatlarına da uygun olan, kişilik yapısına uygun olan diş formunu burada gördükten sonra onun modelini çıkartıp o düğünden hemen önce düğün fotoğrafları olacak falan gibisine hemen bari fotoğraflarda böyle bir beyaz işler Ama çok diyorsun. önemli bir şey bu. Hemen onu uyguladık size. Heykel gibi adeta. Hızlıca Fotoğraflar iyi çıktı. Tabii ki. sonra da Gönderdim sonra da kendisine. ben dedim hani bir hafta 10 gün anca idare edersin dedim ama Ne kadar kullandın? 6 ay. Aa, çok sağlam. yani Bunu şimdi böyle söylersen herkes dinliyor. aynen. 6 ay efendim 6 ay kullanılabilecek şeyler değil bunlar. Çok ince yapıda oldukları için Ama kendisi demek ki korur dikkatli sanırım. kullandı, özen gösterdi, alta yazar. Sonra ne Evet. yaptınız peki? Sonra tedavi tekrar? Şimdi işte artık gündemimize alıp onu daimi hale getireceğiz. Tabii onlar kırılan insanı zor durumda da bırakabilir yani. Hani bir şey ısırırsın bir anda bir yerde restoranda şurada burada düşebilir, zor durumda kalabilirsin. Çok sağlam şeyler değil. Bize sadece fikir versin diye. Ama çok hoşumuza gitti. Ben bunları hiç korurum dedi kendisi. Gitti ve Gelmedi Evet. diye. Bak, peki bir şey söyleyeceğim. Yani bir konuya giriyoruz. Şimdi dişte estetik diyoruz. Sadece özellikle işte kendim bir düğüne hazırlanacağım, başka bir şey çekimim var diye geliyorum. Şu güzel dişler istiyorum diye geldik. Onun süreci nasıl ilerliyor? Yine süreç şöyle devam ediyor. Biz yani kendisine bir tasarım yapmamız lazım önce. Bunu daimi dişleri yapma sürecinde yapıyoruz zaten. Biz bir gülüş tasarımı, Ece Hanım'a nasıl bir diş formu yapısı yakışır diyerek onun yüz hatlarına uygun, o deminki 3 boyutlu taramalardan esinlenerek bir gülme hattına, o gülüş penceresi diyelim dudakların arasındaki açıklığa, oraya nasıl bir diş görünümü olursa estetik ve sağlıklı görünür. bir konu vardı, onu yine önceki bölümlerde konuştuk. 4 diş tipi hani yuvarlak. Değil mi? İşte bu. İşte bu mesela. Mesela Ece'de hangisini daha tercih ediyorsunuz? Sakin. Ece bana sakin gibi geliyor da güçlü, dinamik, hassas. Hassas da Yok, olursun. Sanki hangisini ben tercih ediyorsunuz? şöyle, bunun tabii ara formları var. Dinamik formla biraz hassas form arası. Yani dinamik bir form, üçgen yapılı. Ama şu işte o siyah estetik dediğim yerler vardı ya, o aralara giren. Üçgen derken aşağı doğru biraz açılan. Aynen öyle diyorsun. ama yine de birazcık bunun kadar olmasa da, oval form kadar olmasa da birazcık daha aralara böyle ikisinin arası bir şey diyebilirim. Biraz ama genel anlamda buna dinamik form diyebiliriz. Çünkü kendisi gayet neşeli, dışa dönük,
Böyle şey, Bu arada ben Yaratıcı. o zamandan önce dudaklarım kapalı gülüyormuşum. Bunu fark ettim. O günden beri her fotoğrafta dudaklarım açık gülüyorum Kendine yani. güvenini yerine getiriyor. Şimdi o kadar Tabii en ki önemlisi öyle. bu. İnsanın her şeyi, gerçekten. bütün yüz mizacı değişiyor. gülmek mutluluğun yansıması dışarı. Yani güldüğümüz zaman hiç o an canımız bile sıkkın olsa sırf böyle zorla bile gülsek bir süre sonra mutluluk hissederiz. İşte kahkaha Evet. terapi diye bir şeyler Doğru, var. aynen. Aynen. Bizi gitmiştik Aynen. hatta Sabah Tümer'e selam olsun buradan. Kahkaha terapi diye bir şey var. Kahkaha ata ata o enerjiyle bütün enerji alanınız değişiyor. Bizim böyle inançlarımız, Evet. şeylerimiz olduğu için. Yani sonuçta siz de bir nevi kahkaha atabilir Evet, hale evet, getiriyorsunuz evet. insanı. Bu çok önemli bir şey. İşte Hep böyle zaten güler insanlar bu- şunu yaparlar. doğru, işte dudaklar O kapalı. bir kendine aslında bir şeye güvenmeme belirtisi. Vallahi ben bu mesleği niye yapıyorum? İşte sen gül diye. Evet, gül- zaten ilk ona fotoğraf gönderdim evlenir evlenmez gerçekten. Ya biz bu programı niye yapıyoruz? Siz gülün diye. O zaman. Zaten çok güzel bir yüzü var. Teşekkür ederim. Yani Şimdi Ece'nin annesi de benim hastam. Ece çok gelme gitme sürecinde o dönemde biz o zamanlar yani annenin Evet. tedavi ederken biz Ece ile çok bu konuları konuştuk. Evet. Hatta önceki sezonlarda programa da katılmak istemişti kendisi. bu sezonu bize kısmet oldu. Şimdi Evet. kısmet oldu. Çok açıklayıcı, aydınlatıcı bir sezon bu. Bilgilendiriyoruz. Sizin de sayenizde gerçekten faydalı Yani bir şeyler yaptığımızı düşünüyorum Gerçekten ben. sadece şimdi biz Ece üzerinden konuşuyoruz ama bunu yani biz çok insana sirayet ediyor. Çünkü herkesin bir derdi var ve onların sorularına cevap buluyoruz. Hem de en doğru isimlerden geliyoruz bu cevaplarla. Böylece gidip o doktor, bu doktor, şu doktoru gezmeden doğru adres, doğru tedavi çok önemli. Bir vurgu yapmak istiyorum ben. Estetik müdahaleler tabii ki bir ihtiyaç ve bunları yaptıktan sonra biz ağız sağlığımızı sürdürülebilir hale getirmeye çalışmalıyız. Sürdürülebilir bir ağız sağlığını sağlamak önceliğimiz olmalı. Fonksiyonu iyi olan bir çiğneme sistemi önceliğimiz olmalı. Ona bir de güzel bir görünüm eklediğimiz zaman karşılığı, Ballı sonucu lokma tatlısı mutluluk diyoruz. oluyor. Evet. Ne Teşekkür diyorsun? ederim. Sen ne diyorsun? Ben aslında şöyle, yüksek lisans yaparken giyim tasarım mezunuyum ben. Giyim tasarımında deformasyon kavramını ele alırken ben sağlık ve beden görünüşüyle ilgili çok araştırma yaptım ve çok bunun üzerine çalıştım. Hem insanların deforme olan yerlerini tamir etmelerinin arkasında yatan psikolojik nedenler hem de olağanı bozmak neden oluyor, yani insanlar neden buna ihtiyaç duyuyor, olağanın dışında davranışlar diye. Altında çok fazla bunun psikolojik ve toplumsal ve kültürel neden yatıyordu. O yüzden çok ilgiliyim bu konulara. Yani sağlığın da estetik kısmını çok kurcaladığım ve bunu çok sevdiğim için ekstra ben annemle size gelirken de zaten hep böyle hani o nasıl oluyor, bu nasıl oluyor, neden, bunu neye göre yapıyorsunuz diye çok aydınlatıcı bilgileriniz yüzünden ben de çok istekli bir şekilde yanınızda bulunmak istemiştim. O yüzden Çok tam güzel yerindeyiz anlattı. yani. Vallahi ne güzel anlattı. Teşekkür Evet, çok ediyoruz. güzel Rica bilgiler ederim. verdin. Ne demek, Olduğun ben için. çok mutluyum. Hocama da çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ediyorum. İyi ki katıldın bugün aramıza. Çok faydalı olduğumuzu düşünüyorum yine. O halde Teşekkür ederim. Gençlik Rüzgarı devam ediyor.